Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ramazan Usta. Bugün sizlere kavurma tarifi veriyorum. Kışlık kavurma nasıl yapılır, nasıl saklanır detaylara geçelim. Döküm tencereyi ocağa aldım. Tencereyi ısıttıktan sonra 2 kilo dana kuşbaşı etimi tencereye alıyorum. 30 saniye boyunca etimize hiç dokunmuyoruz. 30 saniye geçtikten sonra etimizin her tarafı mühürlensin diye şöyle kaşık yardımıyla karıştırıyorum. En lezzetli kavurma dananın sırt, kol ve kürek kısmından yapılır. Bu detayı da anlattıktan sonra tarifimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Etimizi 10 dakika boyunca yüksek ateşte kavuruyoruz. Kavrulan et yavaş yavaş suyunu bırakmaya başlıyor. Etimiz 2 kilo olduğu için yeteri kadar suyu çıktı. Bu su bize yeter. Eti kendi suyunda kavuracağız. Bir püf noktası daha vermek istiyorum. Bir adet büyük boy soğanı hiç kesmeden tenceremizin orta bölümüne alıyoruz. Yanına 3 adet defne yaprağı da bırakıyoruz. Bu lezzet versin diye yaptığımız bir uygulama. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Tenceremi ayrı bir ocağın gözüne aldım. En kısık ayarda yaklaşık 1 saat boyunca pişiriyorum. Hiç kapağını açmayacağım. Yine de kontrol sizde olsun. Etimiz pişerken biz de etimizin yağını hazırlayalım. 200 gram dana iç yağım var. İç yağımı öncelikle küçük küçük parçalar halinde kesiyorum. Kanalımda iç yağ nasıl eritilir diye bir videom var. İsteyenler detaylı tarifi o videodan da izleyebilir. Kestiğimiz iç yağımızı ayrı bir tencereye alıyoruz. Orta ateşte eritiyoruz. Ocağımızın ateşi çok yüksek olmasın. Yağımız yanar. Bu detayı da unutmayalım. Sizlere tüm detayları vermeye çalışıyorum. Bir kaşık yardımıyla iç yağımızı devamlı karıştırıyoruz. Yaklaşık 10 dakika sonra iç yağımızın eridiğini göreceksiniz. Yağımız hazır. Diğer detaylara geçelim. Etimiz tam 1 saat boyunca kısık ateşte pişti. Tenceremin kapağını açıyorum. Öncelikle defne yapraklarını, daha sonra soğanı tencerenin içinden çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi etimiz suyunu çekmiş. Çok az bir su kalmış. Tam istediğim kıvama gelmiş. Bu aşamada 2 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Arkadaşlar tuz son aşamada eklenir. Bu püf noktayı da verdikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi diğer püf noktaya geçiyorum. Erittiğim iç yağını işte bu aşamada süzgeç yardımıyla tencereme ekliyorum. Kalan kıkırdakları da şöyle kaşıkla eziyorum. İyice yağını çıkartıyorum ve kıkırdak bölümünü kesinlikle kullanmıyorum. Yağımı, suyumu, etimi şöyle bir karıştırıyorum. Efsane bir lezzet çıkacak. Kavurmamız henüz hazır değil. Bir püf nokta daha gösteriyorum. Arkadaşlar, tenceremin kapağını tekrardan kapatıyorum. Kısık ateşte 30 dakika boyunca pişiriyorum. 30 dakika geçtikten sonra tenceremin kapağını açtım. Etimi şöyle bir karıştırdım, kontrol ettim. İnanılmaz olmuş. Yumuşacık, lokum gibi bir kavurma bizi bekliyor. Kavurmamız biraz soğuduktan sonra kavanoza almaya başlıyoruz. Arkadaşlar, şöyle yağıyla beraber etlerimizi kavanoza bastıra bastıra koyuyoruz. Kavanozlar dolduktan sonra en üst kısmına şöyle yağımızdan da ilave ediyoruz. Toplamda 2 kavanoz etim çıktı. Kavanozların kapaklarını kapatıyoruz. Kavanoz kapaklarının daha önceden hiç kullanılmamış olması çok önemli. Kavanozların kapaklarını sıkıca kapattıktan sonra kavanozları ters çeviriyorum. Bu şekilde yaklaşık 12 saat boyunca bekletiyorum ve kavanozlar vakumlamış olacak. Bir başka işlemi daha göstermek istiyorum. Şöyle etimiz soğuduktan sonra streç filme sarma işlemi. Streç filmi de birkaç kat yaptım. Şöyle kalınca bir streç filmin içine etlerimi koydum. Daha sonra yağını da üzerine boşalttım. Kenarlarından bastıra bastıra sıkıca sarıyorum.
Sizler ister kavanoza, ister streç filmde, isterseniz başka bir kapta etinizi muhafaza edebilirsiniz. Streç filme sardığımız kavurmayı derin dondurucuda donduruyoruz. 12 saat geçtikten sonra sizlere kavurmaları gösteriyorum. Kavanozdaki kavurmam harika donmuş, kapağı da içe çökmüş. Bu şekilde yaklaşık 6 ay boyunca serin bir yerde ya da buzdolabının normal bölümünde bekletebilirsiniz. Streç filme sardığım kavurmayı da ortadan ikiye kesip sizlere göstermek istiyorum. İnanın marketlerden aldığınız kavurmadan daha lezzetli oldu. Bu kavurmaları canınızın çektiği zaman çıkartın ve pratik bir şekilde hazırlayıp tüketebilirsiniz. Sağlıklı, lezzetli, muhteşem bir kavurma oldu. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Ailenizle, sevdiklerinizle mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ramazan Ustam kanalında kalın. Bu hafta da bizden bu kadar. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.